sizlerle açık söyleyeyim herkesin beklediği videoyu çekiyor olabilirim. Çünkü nedenini söyleyeyim. Car Parking 2 kapalı beta'ya çıktı biliyorsunuz. Buna nadir erişen oyuncular vardı. Maalesef ben erişemedim. Gmail şeylerini verdim ama yani bizi ilk sokmaları gerekirken ben neden son girmek zorundayım? Ya ben Olsaz Games'i hala anlayamadım. Şu YouTuber'lara, yayıncılara hala destek, adam akıllı iletişime geçmiyorlar. Ya bu beni çok sinir ediyor. O yüzden de şimdi erişen ben olmasam bile yani görüntüleri bir yerden almayı beceriyorum ve bunları toplayıp da sizlere edite sunarak, videoyu çekerek ya bayağı bir emeğimi harcıyorum diyebilirim. YouTube'un da algoritması çok garip bir şekilde çalıştığı için de YouTube like'lara göre kitleyi sana kazandırıyor. Bu videoda aynı şekilde yaparsanız şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Car Parking 2'de kaçırdığım kimsenin bilmediği özellikler varsa da mutlaka herkes yorumlara bekliyorum. Bu video birazcık uzun olacak çünkü bayağı bir özellik topladım. Açıkça söyleyeyim, çayınızı kahvenizi alın gelin izlemeye koyulun diyebilirim sizlere. Hiç uzatmadan çünkü bayağı bir çok özellik var dediğim gibi. Şimdi dilerseniz hemen özelliklerimize geçelim efendim. Evet, Car Parking kapalı beta'ya çıktı. Kapalı beta'da da çoğu oyuncu yani özellikleri merak ediyor doğal haliyle. Ve ben bu özelliklerin hepsini toplayıp sizlere uzun bir video yapmak istedim. Umarım keyifle bu özellikleri izleyip de öğrenirsiniz efendim. Şimdi dilerseniz hemen ilk özelliğimize başlayalım. Bu birazcık kolay olsa gerek. İlk özelliğimiz gold ve para işareti değiştirildi. Zaten bunu direkt oyuna girer girmez çoğu oyuncular fark etmiştir. Bu birazcık Tasmam'ın oyundaki şeylere benziyor. Gold ve para birimine benziyor. Ben oradan birazcık gördüğüm gibi. Bunlar birazcık çok sade gibi olmuş ama yine de güzel duruyor. Umarım bu para ve gold detayını fark etmişsinizdir. Çoğu oyuncunun kaçırdığı bir detaya gelecek olursak Winnie sınırı 150 olmuş. Eski oyunda 280 civarıydı. Ya burada büyük ihtimal optimizasyonu pek fazla yani tam olarak eline geçiremediler. Tam olarak kontrolü alamadılar bu optimizasyonu. O yüzden 150'ye sınırlamışlar. Bu ile illaki ilerleyen zamanlarda 280 veya 300, 500 falan olabilir. Yani bu tamamen optimizasyon üzerine kurulan bir oyundu. Yani optimizasyonda iyi diyorlar. Bakalım ne kadar iyi olacak. Bu winleri de 150'ye doğru çekmişler. Umarım bu win'inin 150 sınırı olduğunu fark etmişsinizdir. Sticker fiyatları ucuzlamış. Eski oyunda pahalıydı biliyorsunuz. Şimdiki oyuna bakacak olursak sticker fiyatları acayip ucuz abi. Neden bu kadar çok ucuzladılar? Yani oyunda artık para kazanmak mı zorlaştı? Ne oldu? Yani anlamadım. Stickerların da bu kadar çok ucuzladığını ben açıkça beklemezdim. Umarım bu ucuzlayan sticker fiyatlarını da fark etmişsinizdir. Sıradaki özelliğimize gelecek olursak araba kopyalama slotları. Şöyle menüye gelecek olursanız menüde artı işareti var. Burada artı işaretinden arabanızı kopyalayabiliyorsunuz herhalde. Tam olarak anlayamadım ama yani bir arabadan hani 3-5 tane yapabiliyorduk ya. Sistem herhalde buradaki tuşlarla yapılıyor. Tam olarak onu algılayamadım dediğim gibi. İhtimal buradan yapılıyor ama burada da arabalarınızın artık bir arabaya bayağı bir çok modifiye ekleyebilirsiniz. Bu tuşları, bu özelliği getirmeleri de gayet çok güzel oldu. Araba kategorilerinde şöyle yapmışlar. Bütün arabaların hangi ülkede ürettiklerini, hangi ülke firmaları olduğunu, sedan yani normal ticari bakımından yani her şeyi kategorilere ayırmışlar. Bu kategorilere ayırmalar cidden çok güzel oldu. Önceki oyunda da böyle Japon arabaları, Alman arabaları isimlendirmişlerdi. Burada da artık resimli bir şekilde şey yapmışlar. Yani arabaların küçük resimlerini de koymuşlar yanlarına. Yani küçük sticker falan da eklemişler bazı isimlerin yanına. Bu da gayet çok güzel bir kategori detayı olmuş. Oyunda 154 tane araba var. Eski oyuna göre eksik arabalar var. Eski oyunda daha fazlaydı arabalar. Yani bu önceki dediğim gibi, bu Winnie olayındaki dediğim gibi büyük ihtimal bunlar optimizasyonu gene yani kontrol altına alamadıkları için yani şu anlık 154 tane araba getirme kararı almış diyebiliriz oyun firması. Eskisinde 180 tane miydi? 170 tane miydi? Ne o küsürlerde bir şeydi. Yani daha da fazla olabilir. Tam olarak hatırlayamadım. Onu mutlaka yorumlara yazarsanız. Umarım bu 154 tane araba detayını fark etmişsinizdir efendim. Araba hızlandırma yerine geldik. Garaj kısmında biliyorsunuz arabayı dyno'ya söküyorduk. Eğer bu dyno'dan arabaya yaklaşacak olursanız ve tuşlarla detaylandıracak olursanız arka plandaki tablet harekete geçiyor abi. Yani arka plandaki tablet arabanın hızına göre alçalmalar, yükselmeler falan oluyor. Anda arabanın hız grafiğine buradan daha hızlı ve daha kolay erişebilirsiniz. Gelişmiş süspansiyon ayarı. Bu süspansiyon yerlerini, arabanın süspansiyon detaylarını her detayına kadar ayarlanabiliyor. Yumuşaklık, sertlik, alçalma, yükselme gibi detayları yapabiliyorsunuz ve de resimli bir şekilde gösteriliyor. Yani resimli gösterilmesi gayet çok güzel bir detay. Yani arabanın neresi alçalıyor, neresi şey oluyor. Artık böyle oyuncular hem küçük resme bakıp da hem de böyle yani koordinatlara göre ayarlayabilecekler artık. Şimdi süspansiyon ayarları detaylarını fark etmişsinizdir. Sıradaki özelliğimiz fren diskleri. Fren disklerinde ne var diyecek olursanız fren disklerini artık büyütüp küçültebiliyoruz. Büyük ihtimal oyundaki yani fiziğe de yansır. Yani siz ne kadar küçük fren disk yaparsanız araba o kadar yani durmayabilir. Yani ne kadar büyük fren disk yaparsanız da araba o kadar ona göre durur. Yani sert durur yani. İnşallah bunu ona göre ayarlamışlardır farz ediyorum. Ve geçiyorum. Umarım bu fren diski büyütüp küçültme detayını fark etmişsinizdir efendim. Evet, sıradaki detayımıza gelecek olursak bu arabanın garajıyla alakalı. Biliyorsunuz garajda bir sürü özellik geldi demiştim. Ve bu arabanın kendi görüşlerine de yansımış. Arabanın motor bakımını, lastik bakımını, lastik basıncı, benzin, araba kirliliğini her şeyini artık garajda ayarlayabiliyoruz. Biliyorsunuz normal
oyuna girip de arabayı tamir ettiriyorduk. Normal arabayı yıkattırıyorduk garajlarda falan. Artık o devir kapandı ikinci oyunda. Yani artık bunu garajınızda da yapabiliyorsunuz. Bu gayet çok güzel bir detay olmuş diyebilirim. Oyuncular oradan git şuradan gel. Yani arabalarını yıkatmak zorunda kalıyordu. Ne bileyim bazı motor damage verenler vardı. Yani o yüzden bunu garajda direkt böyle otomatikman böyle kendimiz basıp da parasına göre basıp da ayarlayabilmemiz gayet çok güzel oldu diyebilirim sizlere. Sıradaki detayımız ise yeni tüneller ve tabelalar eklenmişler. Yani yeni tünele bakacak olursak yeni tünel bayağı iyi. Yani karanlık önündeki içindeki ışıklandırmalarıyla gayet çok güzel duruyor diyebiliriz. Ve tünelin üstündeki tabelaya bakacak olursanız bunlar Japon tabelaları. Nereden anladın diyecek olursanız yani Japonya'da böyle tabelalar var. Yani Japonya sevdalısı olanlar yani JDM sevdalıları olanlar beni gayet anladı zaten Japonya'daki tabelaları. Birebir aynı tabela yapmışlar. Oyundaki birkaç tabelanın değiştiğini sizlere söyleyebilirim. Bayağı bir yeni tabelalar gelmiş. Bu detayları da fark etmişsinizdir. Drag yerine gelecek olursak drag yerinde güzel detaylar var açıkça söyleyeyim. Drag yerini gezdim zaten bayağı bir şey dikkatinizi çekiyor ama havaya doğru baktığınızda sizlere bir göklere dayanan bayraklar sergiliyor. Bu bayraklar ülkelerin bayrakları. Amerika bayrağı var, İsveç bayrağı var, Japonya bayrağı var ama Türkiye bayrağını koymamışlar maalesef. Yani oyunun yani yarısını oluşturan Türk bayrağının yani koymamaları da gayet çok gülünç. Yani Olsas Games'e burada bir tık güldüm ben ama yani deprem zamanında da oyuna Türk bayrağı koymuşlardı bir de. Ayrı bir karışık arkadaşlar. Ben tamam deyip geçiyorum yani. Umarım buradaki bayrakları da fark etmişsinizdir efendim. Evet, drag yerlerinden tekrardan devam edecek olursak yeni NPC arabaları eklenmiş. Bu yeni NPC arabaları gayet çok güzel. Yani bunları artık park edilmiş bir şekilde de görebileceğiz ama bunlar hareket ediyor mu tam olarak onu hiç bilmiyorum. Yani ilerleyen zamanda hareket ettirirler mi tam olarak bilmiyorum. Bu ambulans benim dikkatimi çekti ya. Ambulans çok iyi duruyor. Yani şu vinçlere benzer şeyler de çok güzel açıkça söyleyeyim. Onlar da beni bayağı bir heyecanlandırdı. Sürülebilir NPC araçlarına haline de gelir ve oyunda da çok güzel bir görüntü oluşturacağını söyleyebilirim. Ki bilinmeyen serimizde NPC karakterlerini tanıtmıştım. Oyunda yeni NPC'ler geldiğini söylemiştim ama NPC karakterleri benim gözümden kaçmış diyeyim size. Abi oyuna kameraman NPC karakterleri gelmiş. Şöyle bariyerlerin o tarafta duruyor. Bizim arabalarımızı çekiyor abi. Cidden çok güzel videolar çıkar bundan. Böyle kameraman NPC'leri koydu mu yani böyle film bile oluşturabilirsin. Roleplay falan da yapılabilir. Yani ben bayağı bir 10 tane video fikri çıkarım bu NPC kameralarından. Bu NPC karakterlerinin de eklemeleri gayet çok güzel oldu diyebilirim. Ya açıkça söyleyeyim ben çok mutlu oluyorum böyle yeni NPC karakterler getirdiğime. Siz de böyle yeni video fikirleri çıkarıp da bu NPC karakterleri böyle tanıtabilirsiniz. Evet, level görevlerini herkes çok merak etmiş. Leveller değişti mi? Levellere şöyle yeni özellikler geldi mi falan diyecek olursanız levellere yeni özellik gelmedi. Açıkça söyleyeyim sezon gelmiş. Ya bu level sistemi ne diyecek olursanız yani oyunda tek başınıza yaptığınız görev sistemi ve bu görev sistemini de birinci oyundan daha iyi bilecek üzere olan arkadaşlarımıza söyleyeyim. Sezon 1, sezon 2 anlamadım ben. Yani sezon 1'de görevleri bitirip sezon 2'ye mi geçiyoruz? Yeni görev şeyleri mi açılıyor? Tam olarak bilmiyorum ama sezon 1, sezon 2, sezon 3 diye yani yeni kategoriler eklemişler. Büyük ihtimal levelleri tamamlayınca açılıyor bu sezon 2 ile sezon 3. Sezon 2, sezon 3 nasıl tam olarak bilmiyorum ama bu yeni leveller de çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Evet, tam gaz devam edecek olursak oyuna yeni tuşlar gelmiş. Bu tuşlardan en çok sevdiğiniz tuşu şimdiden tahmin edebiliyorum. Oyuna patinaj çekme tuşu, garaja gitme tuşu ve diğer bilgilendirici oyun içi tuşlar gelmiş ve gayet de çok güzel diyebiliriz bu tuşlar. Yani bu tuşların tasarımı da gayet iyi. Yani gayet anlaşılabilir şekilde yani oyuncuların gözüne idrak edebilir. Ya ben açıkça söyleyeyim bu tuşları çok beğendim. Artık ya patinaj da çekebileceğiz oyunda. Yani bunu topaççılar ve driftçiler çok beğenebilir diyebilirim bu detayı. Ve diğer yarış tuşları da gayet çok güzel olmuş. Kısa yol tuşları falan. Yani garaj tuşu var bir de. Bu tuşa bastım mı acaba garaja mı gidiyor? Tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimal garaja gidiyor arkadaşlar. Yani umarım bu küçük tuşları da fark etmişsinizdir. Birinci oyundaki gerçek TL ile satılan arabalar ikinci oyunda nedense oyun parasına dönüştürülmüş. Neden böyle bir şey olmuş tam olarak bilmiyorum ama Allsas Games burada çok büyük bir fikir ayrılığına girmiş. Gerçek paralı arabaları zaten Game Guardian'larla alıyorlardı. Ya bu arada Game Guardian'la ilgili çok büyük bir söylenti var ama onu sonraki videolarda söyleyeceğim. Umarım bu TL ile alınabilir araçların ki de yani normal oyun parası olduğunu fark etmişsinizdir. Evet, tırlara hiç gelmedik. Tırları da şöyle inceleyecek olursak Scania tırı bedava geliyor size. Ama bu bedavadan kastımda bize herhalde çıtır hasarlı satıyor. Fotoğrafından da bakacağınız üzere tırın ön tekerleği böyle bug'lı bir şekilde geliyor. Evet de yani düzeltilebilir bir bug. Yani şu an oyun kapalı beta'da olduğu için bu bug'ların olması normaldir. Evet, sıradaki detayımız ise bu modifiyeci arkadaşlarımızı gayet mutlu edecek bir detay. Oyundaki her arabaya 3 ayrı livery eklemişler. Buradaki yani livery tuşundan da anlaşılabiliyor. Yani burada 3 tane livery, hazır livery ekleyebiliyorsunuz arabaya. Yani modifiyesi çok kötü olan arkadaşlarımız bunu kullanabilir ama yani modifiyesi iyi olup da ya bunları kullanan yani ne bileyim yani kendine saygısızlık etmiş olur. Umarım bu 3 tane hazır livery detayını fark etmişsinizdir. Evet, drag yerine tekrardan geldik. Drag arabalarının ya biliyorsunuz oyunda drag arabaları yapılma gelmişti. Yani drag arabaları tasarlayabiliyorduk artık. Ve drag arabalarına özel de açık alan eklemişler. Ve bu açık alanında böyle gezebiliyoruz. Bu drag arabaları herhalde NPC arabalar, tam olarak anlamadım. Burada da her arabayı detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Umarım bu drag arabalarının detaylarını fark etmişsinizdir. Evet, çoğu kişi telefonla fark etmiş. Telefondaki detayların birkaçı detayı değişmiş falan diye beni uyaran arkadaşlarımız oldu. Abi telefon
Açıkça söyleyeyim, telefonun kendisi tamamen değişip iPhone olmuş ve uygulamaları da değişmiş. Yani oyuncular buna gözleri pek alışamaz ama yani ilerleyen zamanda muhakkak alışması lazım. Çünkü yani oyun değişti. Yani adı üstünde her şeyi değiştirmek zorunda kaldılar. Telefonlardan da bunların arasına girecek kişi olabilir yani. Telefon bayağı bir değişti çünkü. Yani umarım bu telefonun değiştiğini de fark etmişsinizdir. Bu çok küçük bir detay ama benim gözüme kaçan bir detay oldu. Oyunda böyle bir kum tekstürü yoktu. Kum tekstürü mü artık, ya plaj kumu tekstürü mü tam olarak bilmiyorum ama ya bu kumun adını bilen varsa da yani özel yarış kumları da var. Onlar da olabilir. Ya böyle bir kum tekstürü eklemişler. Bunu yani birinci oyunda görmedim. Yani umarım bu küçük de olsa bu kum tekstürü detayını fark etmişsinizdir. Evet, sıradaki detayımız ise oyundaki yeni yükleme ekranları. Yeni yükleme ekranları gayet çok güzel ikinci oyuna göre. Böyle garaj tanıtımı gibi bir yani yükleme ekranları var. Gayet açıkça söyleyeyim, araba ve karakterler olduğumu, bir de arkadaki garaj görüntüsü olduğumu, gayet çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Yani bayağı bir sade ve şık diyebiliriz bu yükleme ekranlarına. Son ve gizemli, kimsenin bilinmeyen özelliği olabilir bu. Ya bu benim tamamen kendi fikrim, haberiniz olsun. Biliyorsunuz arabaları kategorilendirme var. Burada premium var, al var, yani Amerika'nın arabaları var, yani Japonya'nın arabaları var ama o tır seçeneğinin solundaki görsele de bakarsanız kamyon görseli var. Bu kamyon görselinden kastım, anlatacağım şey, oyuna ilerleyen zamanda kamyon gelebilir veya ticari arabalar gelebilir. Bunda hemen size fikrini ilkten vermiş olayım. Buraya kamyon sembolü ekledilerse ya büyük ihtimal transite benzeyen yani ticari arabalar veya büyük kamyonlar getirebilecekler umarım. Yani benim de görüşüm buydu son bilinmeyen özelliklerle alakalı. Yani umarım bu o tır seçeneğinin yanındaki kamyon görseli detayını umarım fark etmişsinizdir efendim. Ve sonunda bitirebildim. Bayağı bir kimsenin bilmediği özellikler buldum. Benim illaki gözümden kaçan detaylar vardır. Yani dediğim gibi oyun bana daha çıkmadan bile yani bu kadar kimsenin bilmediği özellikleri bulabiliyorsam, yani arkadaşlar oyunda illaki daha çok kimsenin bilmediği özellikler olacak illaki. Sonuçta oyunda bug'lar var, şeyler var. Yani bayağı bir özellikler kaynıyor diyebilirim. Benim de mutlaka kaçırdığım detaylar illaki olacak. Bunu da sizlere düşüyor bu görev. Yani mutlaka da benim de fark etmediğim detaylar varsa da mutlaka yorumlara bekliyorum hepinizi. Videonun en başından da söylediğim gibi YouTube'un algoritması like'lara göre çalıştığı için de sizlerden ufaktan bir like'ınızı alırım. Takipçilerim istiyor mu bu seriyi yoksa istemiyor mu? Bunu da ölçüyorum. Sizleri seviyorum. Umarım özellikleri ve videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videodan hepiniz hoşçakalın efendim.